Burası 6. katman. Sporosfer. Sporosfer'den herkese merhabalar. Avrupa'dan Futbol'un yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü. Bugün sizleri Mehmet Soylu, Gökçe Yurdakul ve Umutcan Acar'la birlikte Avrupa'dan minik bir seyahate çıkartacağız. Geçen hafta yayın yapamamıştık. O yüzden bir araya gelemedik. Öncelikle beyler nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz, teşekkürler. Teşekkürler, sen nasılsın? Benden de iyilik. Bu hafta aslında bayağı dolu dolu bir kartvizit var. Ben yine pası burada kendim atacağım. Biraz bencil bir giriş yapıyor gibi olacağım ama İngiliz futbolundan açacağız. O yüzden şu anda pası yine kendim atmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu haftanın en belki de flash sonucu 9-0'lık Liverpool-Bournemouth sonucu oldu. Hiç göz atma fırsatınız oldu mu bu acayip maça diyeyim? Yani ben şaşıra şaşıra izledim. Evet, peki Salah'ın 9 golde hiçbir gol ve asist katkısı olmamasına ne diyorsunuz? Yani gerçekten bence şöyle düşünmek lazım. Fantasy Premier Lig oynayan oyuncular için çok büyük bir hüsran olmuştur. Bana oldu. Onun dışında da yani genç oyuncular için güzel bir karşılaşma oldu en azından. Carvalho güzel bir oyun oynadı. Onun dışında tabii Salah özelinde çok sıkıntılı diyebiliriz. Evet. Gelişmelere devam etmeden önce Sporosfer'de çeşitli yayınlarımız devam ediyor. Futbol olsun, basketbol olsun, Formula 1 olsun. İlgili takipçilerimizi kanalımıza abone olmaya Instagram, YouTube ve Twitter sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmelerini rica edelim. Ve Bournemouth maçından bahsetmişken o zaman en taze gelişme için Premier Lig'de Bournemouth'un teknik direktörü Scott Parker'ın kovulmasına gidelim. Detaylarına girmeden ben sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Sizce böyle alınan ağır bir mağlubiyetin ardından bir takımın teknik direktörünü kovması doğru bir karar mı? Ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle Liverpool'un bana göre 9-0 kazanması çok büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü ilk 3 maçı kazanamayan bir Liverpool vardı. Bir yerde ben Liverpool'un gelecekti. Evet, bir patlama yapmasını bir yerde bekliyordum. Yani çok da uygun bir rakipti. Zaten Bournemouth bana göre Premier Lig seviyesinde kadro olarak çok uygun bir ekip değil. Hani Liverpool'un bence 9-0 kazanması tabelada farklı gibi gözüküyor ama hani Liverpool ve Bournemouth'un kadro olarak kıyaslarsak bir de Liverpool'un 3 maçtır kazanamadığını düşünürsek çok sürpriz değil. O yüzden teknik direktör değişikliğini ben açıkçası yanlış buldum. Sadece bir mağlubiyete bakarak böyle bir değişiklik bence çok doğru bir değişiklik olmadı. Çabuk verilmiş bir karar olarak düşünüyorum ben. Ben de sana katılıyorum bu konuda Gökçe. Ama tabii konunun biraz o zaman arka planına bakarsak ben bunun ani bir karar olduğunu düşünüyorum. Arka arkaya gelen 3 tane kötü sonuç var aslında. Arsenal karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet, ardından 4-0 City, 9-0 Liverpool'da artık onun cilası oldu ve Scott Parker hocayı Premier Lig sezonunun ilk kovulan teknik direktörü oldu. Hatta Avrupa'nın büyük liglerinde Avrupa'nın büyük ligleri arasında aslında ilk kovulan teknik direktör de oldu diyebiliriz. Bildiğim kadarıyla başka bir kovulma olmadı şu ana kadar büyük ligler bünyesinde. Ben de çok açıkçası prematüre bir karar olduğunu inanıyorum bunun. Çünkü bir kere zaten yani bu takım sezona Aston'u 2-0 yenerek girdi kendi sahasında. Ya ardından da şimdi oynadığınız 3 takım Arsenal şu an ligin en formda takımı. City ve Liverpool'da zaten yani dünyanın ve Premier Lig'in titanları şu anda. Bu takımları zaten normal şartlar altında yenmesini bekleyemeyiz diye düşünüyorum Bournemouth'un. Tabii ki 9-0 ağır bir sonuç ama daha ligin başındayız ve yani eğer biz bir proje takımı olarak bakıyorsak alttan gelen takımlara yarattıkları projeye ve plana da sadık kalmalarını bekleriz. Ben bu çerçevede açıkçası Scott Parker'ın kovulmasını oldukça şaşırtıcı buldum. Daha sonra yanlış buldum diyebilirim şaşırtıcı bulmanın ötesinde. Hatta bugün Sky Sports'u dinliyordum Talking Points'ta. Özür dilerim 5 Points diyorlar galiba ona. Ya orada da mesela biraz kovulmaya haklı gösteren yorumlar vardı. Ama Bournemouth'un ben size mesela biraz transferlerinden bahsedeyim. Yani Premier Lig'e çıkan bir takımın, yükselen bir takımın yaptığı yatırımdan bahsedeyim ve siz bana söyleyin. Sizce bu takımın kalitesi ne kadar yerinde? Marcus Senesi, Ryan Fredericks ve ikinci ligden Richard Tavernier'i aldılar. Yani toplamda 26 milyon poundluk bir harcama yaptılar. Öte yandan bir başka yükselen takım Nottingham Forest ise Atletico Madrid'den Renan Lodi'yi aldı. Yani belki ne kadar doğru bir kıyas olur tabii sizlerin takdirine ve izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum bunu ama bence yapılan yatırım da ortada. Yani böyle olduğunda
bir takım bence en iyi ihtimalle asansör takımı olabilir. Çünkü ne olursa olsun Premier Lig çıktığınız zaman önemli bir yatırımı da talep eden bir lig. Maçın detayına geçersen buradan, ya açıkçası çok da konuşulacak bir şey yok böyle bir maçla ilgili. Çünkü 9-0'lık bir maçta çok fazla futbol dönesi aramamak lazım. Gökçe'nin dediği gibi Liverpool zaten böyle bir çıkış yapmayı bekliyordu. Aynısını Jürgen Klopp da söyledi maç sonunda. Yani bizde oynamaları onlar için bir şanssızlıktı. Çünkü biz kötü sonuçların ardından bir reaksiyon verecektik zaten dedi. Ki kaldı ki öyle de oldu. Liverpool yani o özellikle Manchester United'da sadece skoru değil çok ciddi şekilde oyunu da kaybetmişti. Buradan büyük bir patlamayla çıktı. Salah gol atamadı. Fantasy Premier Lig takımın bundan ötürü birazcık gözleri yaşlı. Sezonu erken kapadık. Ama bir Liverpool taraftarı olarak tabii ki ben Liverpool'un kişisel olarak bu yükselişinden, bu patlamasından ötürü memnunum. Ama aynı zamanda biliyorsunuz Liverpool'da bir orta saha transferi konuşması var. Bu skorun da o konuşmayı arka plana atmaması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, sizler Liverpool'un bir orta saha transferi yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? Umutcan, sen düşünüyor musun mesela? Ya elbette, zaten yıllardır konuşulan bir durumdu. Özellikle orta sahada ciddi bir rotasyon eksikliği vardı Liverpool'un. Yönetimle Jurgen Klopp arasında zaten transfer konusunda genellikle anlaşmazlıklar olsa da son zamana kadar Jurgen Klopp orta saha istememe inadını sürdürdü ama artık kendisi de kabul etti bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu, ama bunun doğru isim olması gerektiğinden bu paraları biz sağa sola saçamayacak durumdayız. Alabileceğimiz en doğru yatırımı ve takıma en iyi entegre edebileceğimiz oyuncuyu almak istiyoruz dedi. Keza haklı, çünkü baktığımızda rotasyona Thiago ve Naby Keita sezonun yaklaşık %35-40'ını kaçırıyor. Henderson yaşlanıyor ve Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup gibi Liverpool'un sonuna kadar götürdüğü organizasyonlar. Geçen sezon. Evet, geçen sezon çıkabileceği tüm maçlara çıktı Liverpool. Böyle bir durum var. Ve Milner zaten mağluren emekli olma yaşına son 6 ayı bekliyor. O emeklilikte yaşa takılanlarda ya. Gerçekten öyle. Harvey Elliott halen çok yeni. O da büyük bir sakatlık geçirdi. Curtis Jones keza, yani yaşına rağmen o da genç. Çok ortaya çıkamadı. O da problemler yaşadı. Burada bence hem yaş olarak çok ileri olmayan hem de uluslararası kalitede kendi kalitesini göstermiş Liverpool'a yakışacak oyuncular lazım. Bellingham konuşuluyor ama Bellingham'dan kolay kolay vazgeçmeyecek bu sene. Çünkü Dortmund için hem transfer son güne çok az bir süre kaldı hem de inanılmaz yüksek bir para isteyecekler. De Jong şu an çok ortada. Chelsea bir yandan bastırıyor. United'la anlaşamadı. O oraya girebilir Liverpool. Matheus Nunes belki uygun olabilir. Onu Wolves'a olabilirdi ama. Evet. Portekiz Spor'a kaptırdılar onları. Yani genç ve önderlik yapabilecek bir oyuncu gerçekten Liverpool'un aradığı kandır. Gerrard'dan beri çünkü prospekt bir oyuncu çok yakalayamadılar. Evet, onu yani hatta Gerrard deyince Naby Keita'dan da bahsettik. Aslında Naby Keita'dan o çok umuldu. Yani 8 numarayı falan da verdiler Gerrard'dan sonrasında ama Naby Keita ne yazık ki onu sergileyemedi. Hatta şimdi Liverpool'la Keita arasında bir kontrat çıkması da var. Hani Keita daha fazla süre almak istediğini söylüyor. Ben bu gelişmeleri açıkçası tebessümle izliyorum. Çünkü baba, oynamak için önce sağlıklı olman lazım. Gerçekten yani öyle. Bence gerçekten masaya oturduğunda Liverpool yönetiminin de belki bunu daha formal bir dile getirerek kendisine bunu iletmesi lazım. Dediklerin çok doğru. Söylediklerin de zaten Klopp'tan da yaptığın alıntıyla beraber. Klopp sonda zaten açıkçası hani ben hatalıydım, siz haklısınız. Bizim bir orta sahaya ihtiyacımız var gibisinden enteresan bir açıklama yaptı bana sorarsak. Yani bu kadar büyük isimlerin kolay kolay gelip özellikle ekranlar karşısında hatalarını kabul ettiğini hiç görmeyiz. Hatta sonrasında Chelsea'ye değinirken Tuchel'in yine enteresan açıklamalarına değineceğim diyeyim ve sizlerden gelecek veya izleyicilerimizden gelecek ek bir yorum yoksa Liverpool dosyasını kapayıp İngiltere'den başka maçlara geçeyim diyorum. Pekala. O zaman ben bu haftanın maçı olarak diyecektim ama Patrick Vieira Manchester City ne diyorsunuz? O zaman Palace'tan geçelim. Ben sonra Arsenal Fulham'ı alayım. Biliyorsunuz bu sefer Haaland hat-trick yaptı. Premier Lig'deki ilk hat-trick'i oldu. Benim maça dair söyleyebileceğim şey, ya City'de Gabriel Jesus, Zinchenko ve Sterling'in gidişiyle beraber ve Haaland'ın gelişiyle, Haaland'ın ilk 11'e katılmasıyla enteresan bir aslında kabuk değişimi görüyoruz şu anda. Yani Haaland yanlış hatırlamıyorsam West Ham maçında topla sadece 8 kez buluştu ve 2 pas yaptı.
Bu paslardan bir tanesi asist oldu, öbürü de zaten santra pasıydı. Şu anda aslında çok enteresan bir yani geçtiğimiz yıllara göre alışmadığımız bir Manchester City izliyoruz. Çünkü Haaland gibi bir dev parça oraya geldi ve yani takımın sistemine entegre olmuş durumda değil ama çatır çatır da oynuyor. Çok efektif. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet abi sen hiç bakabildin mi Haaland'ın performansına? İzledim tabii, elbette. Takip ettim Haaland'ın bu haftaki performansını. Yani Manchester City zaten sistemi oldukça oturmuş bir takım. Yani az önce Liverpool'dan yola çıktık. Ben orada söz almadım ama ben zaten Liverpool ve Manchester City'nin rekabetini izlerken Liverpool'a ayrıca hayran oluyorum. Çünkü kadro kalitesi anlamında bireysel baktığımızda çok ciddi farklar olduğuna inanıyorum. Evet. Şu anda mesela Haaland'ın gelişiyle biz Jack Grealish'i unuttuk. Geçen sene 100 milyon euronun üzerinde yatırım yapılarak alınan ligin en gözde oyuncularından biriydi. Ama şu anda artık kimse Grealish'in adını dahi anmıyor. Haaland'ın performansı da bence şaşırtıcı değil. Yani her türlü sistemde iş yapabilecek, gerek kontratak gerek topa sahip bir oyun anlayışını benimseyen takımlarda her türlü performansını ortaya koyabilecek bir adam Erling Haaland. Yani bu hafta özelinde aslında geri dönüş beni biraz şaşırttı. Şöyle şaşırttı. Kesinlikle. City'den bu geri dönüşlere alışığız ama maçın gidişatı, City adına hiçbir şeyin yolunda gitmemesi ve süre olarak, dakika olarak da ikinci golün geldiği an bence artık çok şaşırtıcı bir nokta ve ipi koparan bir nokta gibi bir intiba uyandırmıştı bende ama Haaland'ın üstün performansı her şeyi değiştirdi. Yani söylemiş olduğun gibi belki takım oyununa %100 şu an katkı sağlayan, bu çarkın çok önemli bir parçası diyebileceğimiz bir noktada değil ama yani tabiri caizse bir makine gibi çalışmaya devam eden bir Haaland var. Ve gol sayısı olarak da muhtemeldir ki rekorları alt üst edecek başlangıç tam olarak bu şekilde oldu. Çok doğru söyledin. Aslında şu anda sistemin bir parçası değil. Yani Haaland'ın attığı goller tamamıyla Haaland'ın anomaliliğine verilebilir bence şu noktada. Ama yani zaten City'nin de ihtiyacı olan şey buydu. Bence yani geri dönüşlerden bahsederken ben belki seninle şu noktada biraz çelişebilirim. Bence bu maç geçen sezon oynanıyor olsaydı City bu geri dönüşü tamamlayamayabilirdi. Çünkü biz geçen sezon City'nin özellikle böyle geriye düştüğü maçlarda enteresan buhranların içine girdiğinin ve yarattığı şansları bitirmekte çok zorlandığını gördük. Zaten onları belki de Haaland transferine yönelten ana sebep pozisyon yaratmak değil, yarattıkları pozisyonları bitirebilmek, tamamlayabilmekti. Yani Haaland'ın bence zaten City'ye sağladığı en önemli şey o efektifliği. Yani 2 pastan bahsediyoruz, biri asist oluyor gibisinden. Daha sistemin bir parçası değil. O, önemli bir üretim sağlıyor. Ya yarın öbür gün zaten sistemin parçası olursa da 50 gol atacak hali yok. Ama sistemin parçası olursa etrafındaki oyuncuları bence bu sefer yüceltebilir. Yani Haaland'ın belki daha bağlantı oyununu geliştirdiğinde, Guardiola'nın sistemine daha entegre olduğunda belki bu sefer Phil Foden'ların, Jack Grealish'lerin, Riyad Mahrez'lerin daha fazla gol atabileceğini göreceğiz. Şu anda City'de çünkü aynı zamanda bence Haaland dışında biraz gol katkısını taşıması gereken oyuncular da var. Bu hususta bence İlkay'a yine önemli bir görev düşecek City kadrosu içinde. Bilmem sizler ne düşünürsünüz. Ama ben maç özelinde şunu söyleyebilirim. Yani hani biz sürekli City'nin hani işte Haaland ve gollerden bahsediyoruz ama aslında City maçlar yani Newcastle maçıyla da beraber bence biraz savunmanın da konuşulması lazım. Çünkü City iyi de gol yiyor son zamanlarda. Bence biraz City ile ilgili ileride tartışılması gereken şey bu savunmadaki minik dengesizlikler olabilir diye düşünüyorum ve oradan benim için bu haftanın en güzel maçı olan Arsenal-Fulham maçına geçmek istiyorum. Arsenal 4'te 4 yaptı. Vallahi burada Arsenal taraftarı var mı? Önce onu bir sormak istiyorum. Yani bu 4'te 4 ile ilgili bir yorum yapacak olan varsa izleyicilerimiz arasında da olabilir. Vallahi Mikel Arteta gerçekten Luke Skywalker gibi bir şey oldu bence şu anda. Yani Yoda olan Guardiola'dan eğitimini aldı ve geldi şu anda çatır çatır Arsenal'i yüceltiyor diyebilirim ben. Ama yani neyse tabii biraz daha goy goy oldu bu. Maç özelinde konuşmamız gerekirse ben gerçekten yani Arteta'yı çok beğendim maç özelinde. Çünkü hamle yapmaktan hiç çekinmeyen bir Arteta gördük. Geriye düştükleri ilk anda hemen Nketiah'yı oyuna dahil etti. 65 olması lazım. Yani geçmiş Arsenal normalde geriye düşmüş olsa dağılan bir takımdı. Geçen sezon Arsenal geriye düştüğü maçlardan, geçen Premier Lig sezonunda geriye düştüğü maçlardan totalde 4 puan elde etmiş bir takım. Yani bu konjektürde düşündüğümüzde
bence yaptıkları geri dönüş bu takımın artık çehresinin iyiden iyiye değiştiğinin ve oyun karakterinin oturduğunun, artık bu takımın profil olarak daha üstü hedefleyen bir takım haline geldiğinin en büyük göstergelerinden biriydi. Ben hala bu takım için yani uçuyoruz işte, Alihan Beydeş'in dediği gibi Ocak ayında kutlamalara başlar moduna gelmesi gerektiğini düşünmüyorum. İyi bir giriş yaptılar ama bence bir takımın ne kadar iyi olduğunu yargılamamız için önce onların bir iki yumruk yediğini görmemiz lazım bence. Yani mağlubiyetlerle nasıl baş ediyorlar? Geriye düştükleri maçlardan nasıl reaksiyon gösteriyorlar? Bunu görmek lazım. İkinci dediğim için bence Fulham maçı çok iyi bir done oldu. Fulham benim bu sezon en beğendiğim giriş, yani iyi giren takımlardan bir tanesi. Liverpool'la oynadıkları maçta Liverpool bence oradan beraberliği kopardığı için şanslı olan tarafta, hatta onu bile söyleyebilirim. Mitrovic çok formda. Yani Fulham bence bu sezon artık asansör olmayı bırakmaya bayağı karar vermiş bir şekilde girdi. Kompakt bir yapılar. Ya namağlup şampiyon olurlarsa keşke. O zaman Amazon Prime'da yepyeni bir Arsenal sezonu görebiliriz ve yapmadıkları iş değil. Aynen, reytingleri kırar. Aynen, yapmadıkları iş de değil. Bu arada eğer izlemediyseniz de Prime'da All or Nothing Arsenal mutlaka izlemenizi öneririm. Bayağı güzel bir yapım. Bunu da buradan hem sizlere hem de bütün izleyicilerimizi duyurmak istiyorum. Maç özelinde yine söylenebilecek bir laf daha, belki kendi yazdıklarım içinden de bakıyorum. Yani Arsenal oldukça artık oyununu oturttu gibi düşünüyorum ben. Yani şu anda mesela Arsenal'e baktığımızda bu takımın ne oynadığını, ne görevde, kimlerin nasıl görev aldığını görüyoruz. Bu maç özelinde hatta belki zorlanmalarını biraz Zinchenko'nun yokluğundan da okuyabiliriz. Çünkü Zinchenko bu sistemde Arteta onu çok iyi işletiyor. Gerçekten parıldıyor burada. Aynı şekilde Jesus da öyle. Zaten böyle olmasını belki yani hem Arteta'nın hem de oyuncuların City geçmişi, yani o Yoda dediğim Guardiola'nın tedrisatından çıkışlarına bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Sizler bu çerçevede Arsenal'in çıkışını nasıl yorumlarsınız? Umutcan, burada belki pası sana biraz atayım. İzleyebildin mi Arsenal'i hiç bu sezon? Ya ben kesinlikle izledim. Arsenal, yani baktığımızda geçtiğimiz sezonlarda Arteta geldiğinden beri incelediğimizde en azından ortada kümülatif bir sistem olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Zaten Guardiola ile birlikte çalışırken de Arteta zaman zaman saha içerisinde neredeyse teknik adamlık rolüne bürünmüştü ki Guardiola geldiğinde ilk başta ligi daha iyi tanıdığı için Arteta'ya hem taktik hem de saha içi yönetim konusunda görevler vermişti. Orada güzel bir staj dönemi geçirdikten sonra bana kalırsa Arsenal'da ilk başladığı zaman kadro büyük hocalardan geçmiş. Transfer anlamında çok soru işareti transferler yapmış ve kendi kültürünü yavaş yavaş kaybeden bir Arsenal'dı. Ama geçtiğimiz sezon biraz daha üstüne kattı. Bazı şanssızlıklar sonrası, özellikle Covid'den dolayı ertelenen derbiden sonra son haftalarda oynandı ve Tottenham maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Evet. Arsenal için çok büyük bir kayıp oldu. Ama bu seneye baktığımızda doğru transferler, doğru oyun, Arteta'nın kafasındaki sistemin sonunda işlenişinin de takıma verdiği pozitif etkiyi görüyoruz. Özellikle Gabriel Jesus gibi bir oyuncuyu takıma katmak, Lacazette ve Aubameyang gibi kafada bazı şeyleri bitirmiş oyuncular yerine City'den çıktıktan sonra hala santrafor olduğunu kanıtlamak isteyen ve önü hala açık bir oyuncu için çok güzel bir fırsat oldu. Yani evet, burada bence de Luke Skywalker gibi gözüküyor gerçekten Arteta ama sanki Darth Vader Guardiola oluyor burada bence Yoda değil. Evet, Çünkü, bir Empire Strikes Back görmemiz gerekiyor belki şu anda. çünkü milyarlarca dolar ortaya koyup bir Death Star oluşturmuş ama Death Star'da da bu sezon belki bir açık bulabilir diye düşünüyorum ben orada. Evet. Arteta için. Bence kadrodan çok güzel bahsettim. Bence şu an Arsenal'in elinde çok iyi bir nüve var. Yani Saka, Martinelli, Ødegaard, Jesus. Ya bunların hepsi daha en yaşlısı galiba Gabriel Jesus 25-26 yaşında. Yani Evet. uzun yıllar işletebileceği, Arteta'nın elindeki oyuncuları daha da mükemmelleştirebileceği bir yapı var. Çok Bence genç artık bir kadro zaten evet ya, bence artık Arsenal için soru yani bu takım ne oynuyor değil. Hani biz oyun karakterimizi belirledik. Artık kaliteyi yükseltmekte sıra. Yani bakarsanız işte mesela nerede yükseltebilirler bunu? Ben White yerine belki daha iyi bir sağ beke yönelebilirler. Granit Xhaka yerine orada farklı bir oyuncuya gidebilirler ki aslında öyle bir transfer yaptılar. Vieira'yı aldılar Porto'dan ve bence onun yani ilerleyen dönemlerde sisteme entegre olup olamayacağı da Arsenal'in oyununu belki bir tık daha yükseltebilecek
faktörlerden biri olabilir diye düşünüyorum diyeyim. Ve oradan şu anda resminde gördüğünüz Harry Kane ve Nottingham Forest, yani Harry Kane'in Tottenham'ı Nottingham Forest maçına geçelim. Tottenham'ın 2-0'lık bir galibiyeti vardı. 2 gol de Kane'den geldi ve Kane bu 2 golle beraber Premier Lig tarihinin en skorer 3. oyuncusu oldu diyebiliriz. Veya Andy Cole'la beraber 3.'lüğü paylaşıyor diyebiliriz. Ama Kane'in 286 maçta ulaştığını görüyoruz. Andy Cole'un ise 414 maçta. Maçın detayına girmeden ben şöyle bir soru sormak istiyorum hepinize, izleyicilerimize dahil olmak üzere. Sizce Kane, Alan Shearer'ın rekorunu kırabilecek mi? Ya bence kesinlikle kıracak. Şöyle bir durum yaşandı. Haaland 2 gol attıktan sonra Alan Shearer kendisini alıntılayıp şu kadar kaldı diyerekten bir Twitter'dan mentionlamıştı. Bence burada Haaland Alan Shearer'ı geçtikten sonra bir de Kane'i geçmeye çalışacak gibi gözüküyor eğer Kane Premier Lig'de devam ederse. Evet ya, ben açıkçası Kane'in çok öyle Premier Lig dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyorum. Yani Tottenham'da kalır mı belki onu konuşabiliriz ama yani şimdi mevcut takımlara da baktığımızda aslında City'nin artık Haaland'ı var. Liverpool'un Darwin Nunez'i var. Yani o hususta da çok da gideceği başka bir takım yok. Tabii o, yani bence Conte ile beraber artık Tottenham zaten enteresan şeyler vaat ediyor. Hani bu sezon tabii şimdi Liverpool'un yeniden nasıl toparlanacağını görmemiz lazım 1-2 yarışı için. Ama o üçüncülük için Arsenal, Tottenham birbirleriyle bence yani orada yine güzel bir rekabet doğabilir diye düşünüyorum ben Arteta ile Conte arasında. Peki maç özelinde de şunu söyleyebilirim ben. Yani Nottingham Forest biliyorsunuz bu sezon daha yeni Premier Lig'e yükseldi ve önemli bir yatırım yaptı. 160 milyon pound'a yakın bir harcama yaptı. Yani bir sürü oyuncu aldılar. Hatta son transferleri şimdi Renan Lodi oldu. Atletico Madrid'den, yani Atletico Madrid'in ilk 11 sol bekine Premier Lig'e yeni yükselen bir takım getirebiliyor. Bence bu da zaten artık Premier Lig'in nasıl bir seviyeye geldiğini, ne çeşit bir canavar olduğunun hani en iyi göstergelerinden biri olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne der bu konuda ama Atletico Madrid'in ilk 11 oynayacak oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir oyuncu. Premier Lig'e yeni çıkmış, hatta kalması garanti olmayan bir takımına gitmeyi kabul edebiliyor. Hani artık müsabaka değerinde, turnuva değerinde belki de Premier Lig'in geldiği bu noktada Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla yine konuşulmaya değer olabilir. Maç özelinde aslında çok büyük bir notum yok. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi topla oynayan daha çok tarafın Nottingham Forest oldu. %55'te Forest daha çok topa sahip oldu. Conte takımlarından beklemeyeceğimiz bir durum değil aslında bu. Umutcan, sen de aslında Serie A'yı takip eden birisi olarak Conte'nin o futbol anlayışına alışkınsındır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ama belki ben şunu sorabilirim. Hoş, Conte şampiyon da oldu ama yani Nottingham Forest'a bile bu kadar topu bırakarak bir takım Premier Lig'de City'leri, Liverpool'ları, yani onları geçiyorum ama yani bütün sezonu götürebilir mi? O maratonu ikame ettirebilir mi sence bu oyun tarzıyla? Yani kimin tarafından bakacağımıza göre değişir. Nottingham Forest gibi bir takım çok daha, yani yaklaşık 160 dediğin gibi ciddi transferler yaptı. Hala bir de Hüsam Aouar'ı almak üzereler. Çünkü hem bir zamanda teklif yapılmıştı ve Aouar şu ana kadar bir maça çıktı Lig 1'de. Ya bu da gideceğinin bir göstergesi ama kime gidecek durum var. Evet. Nottingham Forest bence yapılanmasını hemen tamamlayamayacak. Bu süreçte tabii ki de bazı oyun değişikliklerini en azından geliştirecek ama Conte futboluna baktığımızda mesela Conte topu çok geniş bir alanda kısa paslarla sahip olmaya çalışır. Servis eden oyuncular hep takımında bulunur. Bu sene özellikle Kulusevski çok iyi servisler Kulusevski yapıyor. süper. Mesela senin burada çok az böleceğim. Bugün Opta'dan bir istatistik görmüştüm. Kulusevski'nin Premier Lig'e geldiği ay Şubat ayından beri ligde Kulusevski'den fazla asist yapan bir oyuncu yok. Kulusevski şu anda girdiği dönemden itibaren Premier Lig'in 10 ile en çok asist yapan oyuncusu. Nottingham maçında da zaten Kane'e bir asisti var. Diğer golün asistini de Richarlison yaptı. O golü izlemeyenlerin izlemesini öneririm. Yani o asist bana otomatikman bir Beşiktaş Quaresma'yı hatırlattı. Ayak dışıyla acayip güzel bir orta ve oradan Kane'in kafası. O da yine bence yani haftanın güzel gollerinden biriydi. Sizlere de soracağım ki ben açıkçası Premier Lig dosyamızı kapatırken haftanın golü olarak Bournemouth-Liverpool maçında Trent Alexander-Arnold'un golünü seçtim. Ama Newcastle-Wolverhampton maçında da acayip bir Alain Saint-Maximin golü vardı. Ondan da bahsedeyim istiyorum. Onun dışında Premier Lig'de belki bir diğer göze çarpan maç olarak Leicester-Chelsea'den çok az bahsedebiliriz. Chelsea 28. dakikada 10 kişi kaldı. Conor McGregor
özür dilerim, Gallagher kırmızı kart gördü ikinci sarıdan ve 28'den itibaren Chelsea 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kazandı. Maça dair büyük bir done sunmaktansa benim şu açıklama çok dikkatimi çekti Thomas Tuchel'den. Maçı kenardan izliyordu. Tribünden izliyordu bu arada. Conte ile olan kavgasından ötürü cezası vardı. McGregor için şunu söyle, yani oyuncusu için, Gallagher için şunu söyledi. Ben inatla McGregor demeye devam edeceğim. İsmi Connor olduğundan ötürü oyuncunun. Herkesten özür diliyorum. Şunu söyledi, takımı öldürdü dedi. Gerçekten bunu söyledi. Yani bu hareketiyle takımı öldürdü dedi ve ben böyle bir açıklamaya biraz şaşırdım. Çünkü Tuchel'in Chelsea'ye geldiği dönemde biraz açıklamalarını bu Saint-Germain'de zamanda alışkın olduğumuz açıklamalarını biraz Chelsea'de törpülediğini görmüştük. Ama son zamanlarda biraz Chelsea'nin de türbülanslı gidişinden ötürü biraz Tuchel'in de ben gerildiğini görmeye, yıprandığını görmeye başladım. Leeds maçı sonrası bence çok yine anormal konuştu. Leeds'e hiçbir atıfta bulunmadı. Bütün suçu kendi takımı üzerinde aradı. Ki bu da bence biraz enteresandı. Bu maçtan sonra yine kendi oyuncusunu biraz böyle trenin önüne atar konuşması garipti. Chelsea'yi de bence enteresan zamanlar bekliyor. Çünkü Arsenal ve Tottenham oyunlarını yükselterek geliyorlar. Chelsea'nin üçüncülükteki yeri o kadar garanti olmayabilir diye düşünüyorum. Wesley Fofana transferine rağmen Fofana'yı resmen transfer ettiklerini açıkladılar. Fofana transferiyle beraber futbol tarihinin en pahalı stoper transferi oldu. Harry Maguire da geçti. Yine bir Leicester stoperi. O transferle ilgili de ne düşündüğünüzü sorayım. Eğer fikri olan izleyicilerimiz veya sizler arasında varsa. Orada da topu Gökçe'ye atayım. Abi sen ne düşündün bu transferle ilgili? Şimdi önce Chelsea açısından ben kısa bir iki yorumda bulunmak istiyorum. Tabii. Dediğin gibi Thomas Tuchel'de bir gerginlik var. Bunun uzun vadede takımı dezavantajlı olarak etkileyebileceğini düşünüyorum. Diğer takımların aldığı olumlu sonuçlarında Chelsea üzerinde bir baskı yarattığını görüyorum ben. Biraz Chelsea açısından bence seri galibiyetlerin gelmesi lazım ki biraz takımın rahatlaması gerekiyor. Öbür türlü karışık bir süreç bekliyor Chelsea'yi. Transfer açısından baktığımız zaman da olumlu bir transfer olarak görüyorum. Son zamanlarda defansif sorunları ortaya çıkmıştı zaten. Bu açıdan baktım. Evet kesinlikle. Yani bu açıdan baktığında bir transfer gerekiyordu oraya zaten. Özellikle son zamanlarda çok basit pozisyonlar veriyorlardı. Alışık olmadığımız bir şekilde Chelsea. O açıdan baktığımızda ben doğru bir transfer olarak buluyorum. Ama dediğim gibi Chelsea'nin ben böyle biraz arka arkaya 2-3 galibiyet almasını bekliyorum ki biraz takımdaki bu kargaşa azalsın. Evet, katılıyorum. Ben ama açıkçası yine de Chelsea'yi biraz türbülanslı günlerin beklediğini düşünüyorum. Çünkü hem Werner hem Lukaku'nun aynı sezonda takımdan ayrılışı takımı 9 numarasız bıraktı. Aynı zamanda Rüdiger de gitti. Sterling geldi. Sterling hatta Leicester maçında çok iyiydi ama ben Chelsea'de gerçekten Tuchel'in şu anda önünde önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum. Fakat Fofana transferiyle beraber Thiago Silva, Koulibaly ve Fofana'yı üçlü kullanabilme ihtimali var. Bence bu da Chelsea'nin oyununa şu anda görmediğimiz bir çeşitliliği katacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık 100 milyon euroya oldu bu transfer. Yani çok büyük bir para harcadılar Fofana'ya ve geçen sezon çapraz bağlarını koparmış bir oyuncudan bahsediyoruz. İlkeli bir yatırım olarak da gözükebilir ama Chelsea'nin de buna ihtiyacı olduğu ortadaydı. Hatta Fofana ile kalmadılar. Aynı zamanda şimdi Leipzig'in stoperi Guardiola ilgilendiği konuşuluyor. Orada da yine 90 milyon dolar yani 85 küsür milyon euro bir paradan bahsediyoruz yine. Yani savunma hattının yeniden yapılmaya çalıştığını düşünüyoruz. Peki buradan Bundesliga'ya pas atarken de aslında Guardiola üzerinden Mehmet Soylu'ya bir soru sorayım. Premier Lig'e transfer ihtimalini nasıl düşünüyorsun abi ve sence Premier Lig temposuna ayak uydurabilecek bir oyuncu mu? Yani Guardiola Leipzig'in zaten malum genç oyuncular olan yatırımı. Yani dünya futboluna sunduğu oyuncular son yıllarda malum. Bunların devamı niteliğinde bir isim Guardiola. Yani ben biraz erken olarak görüyorum. Çünkü Leipzig'te daha tam olarak Bundesliga seviyesinde kendini %100 ispat edebilmiş bir adam değil. Bir oyuncu değil Guardiola. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Belki Bundesliga'da en az 2 sezonda kalıp kendini ispat ettikten sonra Premier Lig seviyesine geçmesinin kendi adına yani Premier Lig'de yatırım yapacak kulüp adına da daha faydalı olabileceğini değerlendiriyorum. Ya Bundesliga'ya geçmişken dilerseniz bir kısaca haftanın sonuçlarını bir hatırlayıp onun üzerinden konuşalım. Haftanın açılış maçında Freiburg Bochum'u 1-0 mağlup etti. Leipzig 2, Wolfsburg 0.
Mainz 0, Leverkusen 3. Hoffenheim evinde Augsburg'u 1-0'la geçti. Dortmund Hertha Berlin deplasmanında 1-0 kazandı. Union Berlin Schalke deplasmanında sansasyonel bir galibiyet aldı 6-1'le. Bayern Münih ilk defa puan kaybetti. Gladbach'la evinde 1-1 berabere kalarak. Köln Stuttgart golsüz berabere biterken Werder Bremen Frankfurt maçı haftanın en gollü maçı oldu. Karşılıklı gol bakımından ve Frankfurt deplasmana 4-3 galip geldi. Ya bu hafta ilklerin haftası oldu diyebilirim. Şöyle geçen hafta programı açarken Bundesliga'nın ne kadar gollü geçtiğinden bahsetmiştik ilk 2 hafta itibariyle. 3. ve 4. hafta itibariyle aslında bu biraz daha rayına oturdu. Bu hafta 24 golle tamamlandı diye hatırlıyorum. Yani yaklaşık 2,5 gol barajına doğru indirgendi Bundesliga'da gol sayısı. İlkler, ya en önemli ilk tabii Bayern Münih'in sürpriz puan kaybı. Onunla başlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani herkesin de en çok ilgisini çeken konu olacaktır. Ya bence burada en enteresan olay Gladbach adına bence yapılması gereken buydu. Bayern Münih'i durdurmak için yani kesinlikle kendi sisteminizden, oyun planınızdan feragat etmeniz gerekir. Gladbach ilk 3 maçı itibariyle lige iyi başlamış. 2 galibiyet, bir beraberlikle ilk 3 maçtan ayrılmış bir takım ve bu 3 maçın ortak özelliği maç başı ortalama %60-65 oranında topa sahip olan bir Gladbach var. Ama tabii Bayern Münih deplasmanında bu pek mümkün değil. Nagelsmann'ın da maç sonunda en çok şikayet ettiği konu Farke'nin bir değil 2 otobüsle kaleyi kapattığı yönünde bir açıklaması vardı Nagelsmann'ın da. Evet. Aslında ilk yarı bu iş sonuç verdi. Yani Gladbach adına. Her ne kadar oyunun kontrolü Bayern Münih'te gözükse de ilk yarıyı Bayern Münih yanlış hatırlamıyorsam bir gol beklentisinin altında tamamladı. 0.5-0.6 gibi bir gol beklentisiyle tamamladı Bayern Münih. Onlar adına sürpriz bir durumdu bu. Ya Gladbach kaleye gitmek adına hiçbir şey yapmadı. Ama Upamecano'nun bireysel hatası aslında onlara bekledikleri fırsatı sundu ve Thuram o hatayı affetmedi. Gol de bence bonus oldu. 1-0'la devreye girmeleri adına. İkinci yarıda Bayern biraz daha alıştığımız kimliğine büründü. Bence burada en büyük pay Musiala'nın oyuna girişiydi. Musiala geçtiğimiz hafta sakatlık nedeniyle oynamamıştı. Bu hafta yedek kulübesinden dahil oldu. Ve onun girişinden itibaren Bayern bildiğimiz kimliğine büründü. Daha akışkan bir hücum. Sürekli üst üste pozisyonlar yaratan bir Bayern Münih. Ama bu noktada da Sommer'e takıldılar. Sommer rekorları alt üst eden bir maç geçirdi kendi adına. Evet, Yani, seni çok az bölüyorum abi. Alihan Beydeş yazmış. Bayern puan kaybetmedi, Sommer puan aldı diye. Sanırım sen de katılıyorsun buna. Aynen öyle. Çok çok doğru söylemiş Alihan Bey. Yani Sommer tek başına puan aldı diyebiliriz. Yani aslında Sommer kalitesi belli olan bir kaleci. Yani maçın başında yaptığı bir kurtarış var 2. dakika itibariyle. O çok olağan dışı bir kurtarıştı bana göre. Bir de maçın sonunda 90 artılarda artık Matthias de Ligt'in de hücuma çıktığı anda onun bir şutunu çıkardı. O da çok zor bir toptu. Onun dışındaki kurtarışları Sommer kalitesinde bence normaldi ama yani bu kadar uzun süre kaleye gelen 20 şut, kaleyi bulan 20 şut ve konsantrasyonun bu kadar üst seviyede kalması, hiçbir hatayla karşılaşmaması Sommer'in bence burada önemli olan nokta buydu. Ama şeye de haksızlık etmemek lazım. Sommer çok ön plana çıktı, doğru. Ama az önce de bahsettim. Yani ilk yarı itibariyle Bayern Münih'i durdurmayı başardı. Farke'nin planı. Hem Farke'yi hem de Gladbach'ın savunma planını, oyuncuların performansını da geri plana atmamak gerekir diye düşünüyorum. Kendi oyun kimliklerinden feragat ettiler. Ama sonuç olarak da 1 puanı almayı başardılar. Namağlup ünvanlarını korudu Gladbach. Bayern Münih'te ilk defa puan kaybıyla tanışmış oldu. Yani sizin bir ilaveniz varsa Bayern Münih Gladbach'la ilgili onu dinleyebilirim. Benim maç özelinde olmaz ama ben açıkçası bu sezon Bayern Münih'in de enteresan bir değişimden geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Lewandowski gidişi, Mane'nin gelişiyle beraber orada da biraz daha sahte 9 tarzı bir filozofiye yöneldiğini görüyoruz Nagelsmann'ın. Benim aynı zamanda çok beğendiğim bir oyuncu olan Ryan Gravenberch'i aldılar. Ben Gravenberch'in de ne yapacağını çok merak ediyorum açıkçası Münih sistemi içinde. Aynı zamanda Musiala da yine çok aslında heyecan verici genç bir parça. Delik de yine aynı şekilde genç sayılır. Yani uzun zamandır biz onu Avrupa sahnesinde izlediğimizden ötürü biraz kafamızda yaşlandırıyoruz. Ama oyuncu şu anda yanlış hatırlamıyorsam daha 24 yaşında. Yani o da bence yine harika bir yatırım oldu. Ben bu kimlik değişiminin diyeyim bir nebze Şampiyonlar Ligi'nde nasıl açıkçası translate olacağını merak ediyorum. Çünkü Bundesliga'da zaten sonucun hemen hemen belli olduğuna herhalde herkes katılır diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Geçtiğimiz programda da değinmiştik buna. Bundesliga'da artık zirve anlamında çok da bir yarıştan söz edemiyoruz maalesef. Sürpriz olursa hepimiz bu sürprizi sevinçle karşılarız. Orası kesin. Ama Şampiyonlar Ligi kanadında da tabii Bayern Münih'in performansını izleyip daha net yorum yapmak gerekir. Yani ilklerin haftası dedik. Diğer ilkler Bayern Münih'in ardından zirve mücadelesine, en azından Şampiyonlar Ligi potasına ortak olmasını beklediğimiz takımlar Leverkusen, Leipzig. Ben bunların arasına Frankfurt'u da katıyorum. Geçen seneki Avrupa Ligi şampiyonluklarından ötürü. Bu üç takım ilk 3 haftayı galibiyetsiz kapatmıştı. Hatta Leverkusen 0 puanla kapatmıştı. Bu hafta üçü de açılışı yaptı. 3 takım da galibiyetleri almayı başardılar. Ve üçü de bana göre aynı yöntemle aldı. İlk 3 hafta itibariyle 3 takım da zirveye oynayan takımlarda alışık olduğumuz topa sahip olma oyununu ön plana çıkararak genelde pozisyon bulmaya çalışan bir oyun anlayışına sahipler ama bu hafta topu rakibe bırakmayı tercih etti her üçü de. Ve üçü de sonuç verdi. Yani galibiyet odaklı bir oyun oynamayı tercih ettiler. Leverkusen Mainz deplasmanındaydı. 3-0'la kazandılar. Diaby geçtiğimiz yıl bize alıştırmış olduğu performansından esintiler sundu diyebilirim. Frimpong o maçta çok parlayan bir isimdi 2 golle. Yani Diaby'nin ikinci goldeki asisti görülmeye değerdi. Eğer izlemeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. Leverkusen'in de galibiyetle tanışması yani zaten uzun vadede ligin üst sıralarında yer almalarını bekliyoruz. Lig adına da önemliydi bence. Ve bir de bu hafta bir transfer açıklandı. Hudson-Odoi kiralık olarak Leverkusen'e katıldı. Bu haftaki oyun anlayışına çok yatkın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafta Diaby, diğer tarafta Hudson-Odoi. İleride Patrick Schick gibi bir silah. Yani hızlı hücumlarla çok ciddi rakiplerinin canını acıtabilecek bir Leverkusen ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bence de oldukça dinamik bir üçlü onlar. Oradan peki Leipzig'i sorayım ben sana. Leipzig ne yaptı abi? Leipzig şöyle. Leipzig de bahsettiğim gibi ilk 3 haftada galibiyetle tanışamamıştı ama bu hafta onlar da evinde Wolfsburg karşısında galibiyetle tanıştılar. Werner bu hafta yedek kulübesine başladı. Andre Silva geçen senenin ön plana çıkan isimlerinden biriydi. O ilk 11'de yer aldı. Nkunku zaten olağan şüpheli. Maçın yıldızı Nkunku'ydu. Maçın hemen başında erken bir penaltıyla zaten Leipzig golü buldu. Ama ilk 3 haftada alıştığımız üzere Leipzig oyun üstünlüğü olan taraftı. Birçok pozisyona girdi. Maçı yaklaşık 4 gol beklentisiyle tamamladılar. Ama yine bir şekilde sıkıntıya girmeyi başardılar. Son dakikalarda, 90. dakikada sonradan oyuna giren Werner'in hazırladığı pozisyon sonucunda Nkunku maçı koparabildi 90. dakikada gelen golle. 2-0'la galip gelmeyi başardılar. Yani Werner'in de performansına değinecek olursam sonradan oyuna dahil oldu. Oyuna dahil olduktan hemen sonra bir net pozisyona girmişti Werner. Yani o pozisyondaki vuruşu, o pozisyonu çok kötü kullandı. Biraz Chelsea ile Premier Lig'deki günlerini hatırlatan bir vuruş oldu benim adıma. Çok olumsuz kullanmıştı net pozisyonu. Ama son golde de, ikinci golde de golün hazırlayıcısı olması tabii Werner'i yine hanesine bir asist yazdırmış oldu. Önümüzdeki haftalarda Werner ile Andre Silva arasında forma rekabeti olacaktır diye düşünüyorum. Nkunku zaten forması takımda en garanti olan isim. Nkunku benim de çok beğendiğim bir oyuncu açıkçası. Yani ben hani çok kısa bir zaman içinde onun başka bir seviyeye yükselebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben bayağı beğeniyorum oyununu. Hani onun da belki biraz daha böyle sahte dokuzu oynamak isteyen takımların ben ileride çok yani yatırım yapmak isteyebileceği türden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Nkunku'nun da. Yani Leipzig'in bence yine elinde işte bahsettiğimiz gibi hani Mukiele, Gvardiol, Nkunku yani başka seviyelere gidebilecek oyuncuları var ama Werner enteresan bir bence proje oldu. Çünkü gittiği zaman çok büyük bir heyecanla gitmişti Premier Lig'e. Liverpool onu çok istiyordu. Chelsea onu aldı. Çok büyük beklentiler vardı. Ve Werner şimdi başarısız oldu. Bence başarısız oldu diyebiliriz Premier Lig için. Herhalde buna kimse karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Ama şimdi Bundesliga'ya döndü ve hatta bugün de ayağının tozuyla bir hat-trick yaptı daha ilk yarıdan. Yani sizce oyuncunun Premier Lig'de olmayıp Bundesliga'da olmasının sebebi nedir? Buna bir sebep sunabilecek var mı acaba aranızda? Werner'den mi bahsediyorsun? Evet, Ben Werner için diyorum ben. Konuşacaksak eğer büyük ihtimal bence Chelsea'de kullanıldığı sistem Werner'in gol bulması için çok uygun bir sistem değil. Çünkü zaman zaman sahada servis yapmaya çalıştığı
sahte forvet gibi oynadı zaman zaman ama baktığımızda burada Leipzig'te inlerde Andre Silva'nın fizik gücünün yardımıyla kendisi hem hızıyla pozisyonlara giriyor hem de Premier Lig'e göre daha en azından kontrol edilebilir rakiplere karşı oynuyor. Çünkü öbür tarafta baktığımızda hem Chelsea'ye çok kapanan takımlar vardı. Werner'in de tabii ki de hızı yüksek ama top sürme, adam geçme yeteneği o kadar yüksek değil. Yani burada Nkunku ve Andre Silva topu ve oyuncuları kendi üstüne çektiğinde kendisi aradan hem hızlı topla dikine koşabilirken hem de ceza sahası içerisine daha rahat konumlanabiliyor. Bu yüzden Evet. Bundesliga özellikle Leipzig gibi bir ekipte kendisini skor anlamında gösterebilmek adına kendisini çok uygun. Bence de bir de hani Nkunku'ya burada yine ben minik bir övgüde yapmak istiyorum. Hani Nkunku bence iyi de bir hazırlayıcı. Yani öyle yüksek asist rakamlarına ulaştığını görmüyoruz ama Chelsea kadrosuna baktığınızda Werner'in yanında oynayan Havertz'e kıyasla belki Havertz oranında bence çok daha iyi bir hazırlayıcı Nkunku. Mason Mount'a göre de öyle. Çift forvet ile daha rahat ettiğini söylüyor Türker Özil. Katılıyorum kesinlikle bence de ve hani Premier Lig'de standart bir stoperin fizik kapasitesi, fizik kalitesi Bundesliga'ya göre de daha fazla, daha kuvvetli, daha hızlı oyunculardan bahsediyoruz. Yani Palace'ın bile stoper tandemine baktığınızda işte boğuşan, koşan, seni yakalayabilen adamlar görüyoruz. Kaldı ki alanın da daraldığından bahsettik. Ona katılıyorum. Mehmet abi, Bundesliga ile ilgili ekleyeceğim başka bir notun var mı bizlere? Ya Dortmund'a değinmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Dortmund geçtiğimiz hafta çok dramatik bir mağlubiyet aldı. 89. dakikasına 2-0 önde girdiği karşılaşmada Werder Bremen'e 3-2 mağlup oldu evinde. Evet, Ben bu anormal maç bir şey. sonrası çok ender rastlayabileceğimiz bir görüntüydü hakikaten ve ben buna nasıl bir reaksiyon vereceklerini merak ediyordum. Lige çok iyi başlamışlardı aslında ama bundan sonra bir yıkıma gider mi en azından birkaç hafta özelinde diye düşünmüştüm ama Berlin deplasmanında onlar galip gelmeyi başardılar. Onlar adına önemli olan Modest şu ana kadar performansı hayal kırıklığıydı. Haller sonrası alınan Anthony Modest bu hafta golle tanıştı. Yine maçın başında biraz saç baş yoldurdu ama golle tanıştı. Golle tanışmasında da ince bir detay. Salih Özcan'ın asistiyle bu gol geldi. Hı. Salih normalde benim beklentim formayı en azından sonradan oyuna girerek alması şeklindeydi. Ama ilk 3 hafta özelinde Terzic oyuncu değişikliklerini genelde hücum hattından yana kullandı. Merkez ikiliyi genelde bozmamaya özen gösterdi ama bu hafta Mahmut Davut'un sakatlığı nedeniyle olmaması Salih'e forma şansı doğurdu. Salih ilk 11'de yer aldı ve bir asist yaptı. Bir topu da direkten döndü. İlk maçı için fena sayılmaz Dortmund formasıyla. Onu da önemsiyorum. Ona da değinmek istedim. Peki o zaman Bundesliga dosyasını kapatmadansa Dortmund demişken ben şöyle bir final sorusu sorayım. Yani Haaland sonrası farklı bir yatırım yaptılar. Ademi'yi aldılar, Haller'i aldılar. Haller'in ne yazık ki talihsiz bir sağlık durumu oldu. Salih Özcan'ı aldılar, Niklas Süle'yi aldılar. Dortmund önemli bir yatırım yaptı. Sence Haaland gidişiyle elde edilen para Dortmund için doğru harcandı diyebilir miyiz? Yani aslında Salzburg'dan gelen bir akışı yine görüyoruz. Haaland'tı. Şimdi bu sefer Adeyemi geldi. Ne bekleyebiliriz sence ilerisi için Dortmund'dan? Yani Dortmund için aslında olay dönüp dolaşıp yine Bayern Münih'e dayanıyor. Hep Bayern Münih'in bu noktada Bundesliga'yı tek başına hegemonyası altına alması, sürklase etmesi bence temel problem. Dortmund'da yatırımlarını buna göre yapıyor. Yani Haaland'dan gelen parayla doğrudan şampiyonluğu oynayacak yatırımlar yapmadılar. Akılcı davrandıklarını düşünüyorum bu noktada. Yine uzun vadeli yatırımları tercih ettiler. Adeyemi de bunlardan biri. Yani Adeyemi'den doğrudan gelip Haaland etkisi göstermesini hemen beklemek mümkün değil elbette. Ama uzun vadede Adeyemi'den de Haaland performans almak kolay değil ama Haaland'a yakın performans almalarını bekliyorum. Yani Jude Bellingham gibi bir isim var kadroda. Yani onu tutmak bence bir mesele başlı başına. Onu ne kadar kadroda tutabilecekler? Onun üzerine bir takım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Bayern Münih'in hegemonyasına son vermek istiyorlarsa. Ama bunun da çok kolay olacağını zannetmiyorum. Ya bence de birkaç yıl içinde bence Bellingham yani gelecek sezon yolcu olur. Aynı sezon hem Haaland'ı hem Bellingham'ı kaybetmek istemediklerini düşünüyorum ben. Ama yani gelecek sezon muhtemelen Bellingham yolcu olur diye düşünüyorum ben ve hani buradan da biraz bir manifest yapmak gerekiyorsa Liverpool'da ona her zaman bir yer var. Onu seven bir taraftar kitlesi var. Onu bekleyen tonlarca insan var. Kapımız daima açık diyeyim. Bir Liverpool taraftarı olarak Jude Bellingham'a buradan da sevgimizi yollayayım ve oradan La Liga'ya geçelim. Gökçe Yurdakul. Nasıl bir haftayı geride bıraktık?
La Liga'da çok fazla sürpriz olmadı. Sevilla kötü gidişatını devam ettiriyor. Onu belki sürpriz sayabiliriz. Ama onun dışında zirvenin iki adayı Real Madrid ve Barcelona beklendiği şekilde maçlarını kazandılar. Lewandowski formunu bulmaya başladı. Gollerini atmaya başladı. Zaten Barcelona'nın gidişatı açısından hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi açısından onun ritmini bulması, takıma çabuk adapte olması önemliydi. O açıdan Lewandowski'nin gollerle erken buluşmasını değerli buluyorum. Real Madrid'de de aynı şekilde Karim Benzema gollerini atmaya başladı. Bu hafta İspanyol karşısında onlar da çok iyi oynamadılar. 88'e kadar beraberlikle giden bir maç vardı. Sonrasında Benzema takımını ipten aldı diyebiliriz. Bazen kötü oynayıp kazanmak da özellikle şampiyonluk yolunda önemli bir nüans göstergesi olabiliyor. Hem Benzema hem de diğer tarafta Lewandowski'nin gollerini atmaya başlaması aslında bir taraftan da bizi daha erken olsa da şampiyonluk yarışı için şimdiden heyecanlandırdı. Bunların dışında Atletico Madrid bu hafta Valencia deplasmanında kritik bir galibiyet aldı. Onlar da baştan sona üstün oynadıkları bir maçtı. Valencia karşısında hani neredeyse 90 dakika boyunca hiç pozisyon vermediler. Maçı tamamladılar. Aynen. Ben aslında orada bir soru sormak istiyordum. Bu sezon için Joao Felix hakkında ne düşünüyorsun abi? Bence sonunda kendisine yapılan yatırımın karşılığını veren bir oyun koymaya başladı gibi düşünüyorum ben. 3. haftanın sonunda şu an ligin asist kralı Felix. 3 asisti var. Yanlışım yoksa. Asist lideri şu anda ligin. Onun bu sezon, yani onun özelinde bu sezonki Atletico Madrid'i ne düşünüyor? Atletico Madrid hakkında ne düşünüyorsun diye sormak istiyorum sana. Joao Felix iyi başladığı gibi diğer oyuncular da mesela Griezmann da geçtiğimiz yıllarda performansıyla eleştiri alan bir oyuncuydu. O da şahsen bu sene iyi bir performansla lige başladı. Biraz Atletico Madrid'de şöyle bir sıkıntı var. Morata yani maç içerisinde her zaman istikrarlı performansını devam ettiremiyor. Bazı maçlara bakıyorsunuz çok iyi bir performans. Bazen ise kaçırdıkları golle saç baş yolduran cinsten performans sergiliyor. Ne kadar şaşırtıcı. Morata hiç böyle bir oyuncu değildir aslında. Yani Atletico Madrid açısından uzun vadede onları sıkıntıya sokabilir bu forvet pozisyonu. Yoksa arkasında oynayan oyuncular Felix ve Griezmann evet lige iyi başladılar. Takım haline de iyi gidiyorlar ama ben Atletico Madrid'in uzun vadede yani Morata ile biraz sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Özellikle bazı rakipler yani büyük maçlarda kapanan takımlara karşı daha iyi defans olan takımlara karşı Atletico Madrid bu sene sürpriz puan kayıpları yaşayabilir diye düşünüyorum. Seviye açısından işler iyi gitmiyor. Sevilla'yı da şu ana kadar hiç beğenmedim. Ya oyun olarak da iyi değil, performans olarak da iyi değil. 3 maç sonunda galibiyetle tanışamadılar. Sadece bir beraberlik alabildiler. Onlarda da aynı şekilde hücum hattında net bir santrforlarının olmayışı bence büyük bir sorun. Ve kanat oyuncu performansı açısından sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Hani orta sahanın tamamı benzer oyunculardan kurulu. Topu kullanmayı seven, bireysel anlamda yetenekli oyuncular ama bazen farklı bir şey beklemek istiyorsanız oyuncu anlamda da farklı varyasyonlara sahip oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Ama Sevilla'da şu ana kadar bunu göremedik. Birbirine benzer oyuncularla yani belki toplu oynama anlamında evet istikrarlı görüntüler. Rakiplerin oranla daha iyiler ama sonuç anlamında henüz iş açıcı performans sergileyemediler. Onların da forvet transferi gerekiyor diye düşünüyorum. Artık tabii transfer dönemi de bitiyor. En azından ligin ikinci yarısı açısından bence forvet transferi kesinlikle seviye açısından gerekiyor. Yok, bu şartlarda ilk 4 hedefinden uzaklaşabilirler. Uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilir seviye. Çünkü arkadan gelen bu sene mesela Betis çok iyi başladı. Real Betis. 3'te 3'le başladı. Bilbao keza çok iyi başladı. Bu arada Bilbao ile ilgili de şunu söyleyelim. Paris Saint-Germain'den Ander Herrera'yı transfer ettiler. Yani onlar açısından da büyük bir gelişme oldu. Zaten lige iyi başlayarak morallilerdi. Bir de bu transfer onlara bayağı bir moral kattı. Açıkçası dediğim gibi Sevilla için bu sene biraz riskli olabilir. Arkasından gelen takımlar da iyi geliyorlar. Villarreal bu hafta berabere kaldı. Villarreal'de geçtiğimiz senelere benzer performans devam ediyor aslında. İçeride ne kadar baskılı da oynasalar deplasmanlarda bazen kapanan rakipleri açmakta zorlanıyorlar. Getafe karşısında da özellikle 60-65 dakika çok etkisiz bir Villarreal izledik. Avrupa maçlarının yorgunluğu göze çarptı. Bu sene şunu dikkat çekmek istiyorum. Almeida takımı izlemesi keyifli bir takım. Seviye karşısında kazanırlarken gayet güzel bir futbol oynadılar. Real Madrid'de ilk hafta kaybettikleri maçta da ben onları çok beğenmiştim.
hücum hatları, özellikle kontrata çok yatkın bir hücum hatları var. Büyük maçlarda bu sene sürpriz sonuçlara imza atabilir Almeida diye düşünüyorum. Onu da bir anekdot olarak ekleyeyim. Onun dışında genel olarak beklendiği gibi bir hafta oldu La Liga'da. Anladım. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa az önce aslında görseli gelmişti. Lodi yerine Reguilon. Ben de aslında bunu sana sormak istiyordum Atletico dosyası sırasında. Sence Lodi'nin gidişini bu şekilde sübvanse edebilecekler mi? Bence yani sol bek açısından sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Zaten Atletico Madrid defansif performans olarak yıllardır istikrarlı bir çizgide devam ediyor. Atletico Madrid açısından aynı seviyede, dediğim gibi bana göre forvet transferi öncelikli olmalı. Morata'yla uzun süreç bu sezon geçmez gibi gözüküyor. Her ne kadar Griezmann ve Felix lige iyi başlamış olsalar da forvet hattı hala sorunlu. Evet, burada çok minik bir virgül koyup yine araya gireceğim o zaman ben. Bir soru gördüm United'ın Antony transferiyle ilgili. Onda da aslında United'a çok değinmediğimizden ötürü girmedim. Transferi aslında hep beraber konuşabiliriz tabii. Ben şu yorumda bulunuyorum. Ya bu oyun, yani Premier Lig, yani bir oyuncunun fiyatı bir Premier Lig takımı devreye girdiği anda artıyor. O yüzden ben şu anda oyuncuyu hani etiketi üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru olur emin değilim. Ama şu şekilde görüyorum ben Antony'yi. Şu ana kadarki Eredivisie kariyerinde, Hollanda Ligi kariyerinde çift taneli gol veya asist yapmış bir oyuncu değil. Aynı zamanda da oynadığı süre miktarı da aslında o kadar uzun değil. Bunları ele aldığımızda United gibi bir takıma geliyor. Premier Lig gibi daha fiziksel, daha tempolu bir ligin içine girdiğinde bence otomatikman bir dayanıklılık, sakatlık konusunda bir bana soru işareti getiriyor. Enteresan görüntüleri var oyuncunun. Yani şimdi YouTube'a girip bir oyuncunun highlight'ına bakarak oyuncuyu değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Hani yoksa acayip böyle Ronaldinho-vari çalımlar görüp heyecanlanabilirsiniz. Hatta şimdi muhtemelen United Twitter, Reddit falan Antony'nin anormal böyle Antony skills yani o şekilde yıkılıyordur diye düşünüyorum şu anda. Ama bence United ileri üçlüsünün ihtiyacı olan oyuncu profili bu muydu? Beni açıkçası en çok düşündüren konu bu. Çünkü United'ın ileri üçlüsünde bitiricilik problemi var. Yani şu anda baktığımızda bakalım Antony geldi. Ne olacak? Sancho, Rashford, Antony. Yani bu üçlü olacak muhtemelen. Ronaldo'yu saymıyoruz herhalde. Bu üçlüden kaç tanesi 15 gol atabilir? Yani Rashford'u yazıyoruz herhalde. Yazmak zorundayız. Başka şansımız yok. O zaman diğer ikiliden bir tanesi sizce 10 gol üzeri bulabilir mi? Yani ben şu anda Sancho'dan da Antony'den de Premier Lig bünyesinde o 10 gollük 15 gol katkı verecek daha potansiyeli görmedim. Ama tabii işte oyuncunun Hollanda Ligi kökeni, Ten Hag, yani bu iki unsur bir araya geldiğinde de bize enteresan bir yemek, masaya farklı bir şey gelebilir diye düşünüyorum. Görmek lazım. Ama yani büyük bir para. Yani büyük bir etiket ve yani Premier Lig'in bu konuda nasıl acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani böyle bir bonservis bedeliyle gelirseniz ve kötü oynarsanız, ki United buna çok alışık, Pogba'dan ve Maguire üzerinden anında harcanabilirsiniz. O yüzden görmek lazım. Ama ben tam olarak United'ın ihtiyacı olan profil olduğuna inanmıyorum. Özellikle eldeki üçlünün bitiricilik konusundaki zayıflığını düşünürsek diyelim ve oradan Serie A için eğer Gökçe Yurdakul'un La Liga'ya ekleyeceği bir şey yoksa Umutcan Acar'a geçelim. Tabii ki. Serie A bence bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre daha güzel geçecek gibi gözüküyor. Maçlara da bakacak olursak eğer bu hafta oynanan Monza maçıyla başlamıştı hafta. Monza bilmeyenler için Berlusconi'nin yeni yatırımı diyebiliriz. Güzel de transferler yapıldı ama hala en azından Avrupa'ya oynayacak bir takım konumunda değil. Ta bunun önünde en azından 2-3 sene var gibi düşünüyorum. Udinese maçına çıktı. Kendi evine Udinese'yi ağırladı ve 2-1 mağlup oldu. Tabii ki de sıradan bir durum. Monza'nın kadrosu hem çok yeni oyuncularla hem de yeni bir sistemle lige merhaba dedi. O yüzden Udinese daha oturmuş bir takım ve daha oturmuş oyunculara sahip olduğu için ben bunu gayet normal karşılıyorum. Haftanın en önemli maçlarından biri ise Lazio-Inter maçıydı. Lazio'nun evinde ağırladığı Inter'i 3-1 yenmesi bence açıkçası beni çok şaşırtmadı. Inter zaman zaman irtifa kaybediyor oyun içinde. Bunda çok doğru noktalarda değerlendiriyor Lazio attığı gollerle. Zaten Felipe Anderson'un golü Milinkovic-Savic'in çok güzel asistinin yanı sıra defansta yapılan bir adam kaçırmadan kaynaklanıyordu.
Luis Alberto'nun golü de klas bir gol. Gayet yetenek Çok golü. güzel bir goldü. Çok güzel bir Evet, goldü. gerçekten. Bir de Savic Belki de- zaten boş geçmiyor ya Inter'i. Galiba son 5 maçta 5 maçın 5'inde de gole katkısı var. Yani asist Evet, veya gol veya gol var. asisti kesinlikle oluyor. Zaten Milinkovic-Savic'in ben yıllardır daha üst bir takıma transfer yapmasını bekliyordum. Ya Premier Lig olur, ya Bayern Münih olur, ya da Paris Saint-Germain gibi takımlar olur, ama ayrılmak istemiyor anlaşılan, ya da ona o parayı ödeyebilecek kulüp daha ortada yok. Inter'in dizilişinde baktığımızda her zaman gibi üçlü oynayan bir takım. Burada Felipe Anderson ve Immobile araları çok iyi yerleşti. Ve geride kalan oyuncular Zaccagni ve Sergej Milinkovic-Savic gibi pasörlerde onları bulmaya çalıştı. Ama Inter'in nedense defansta yerleşme hataları vardı. Belki Gagliardini takıma sonradan çok iyi oturamadı, ya da solda Di Marco çok yardımcı olamadı bu duruma, ama ileride de Lukaku'nun eksik oyunundan kaynaklanan bir Lazio üstünlüğü vardı. İstatistiksel olarak incelediğimizde maçta toplu oynama Inter'de tabii ki de daha fazla. Çünkü Inter sahip olduğu takım ve dizilişten dolayı topu elinde tutmayı daha İstiyor. çok seven bir ekip. 19 şut çekebilmiş de değil. İki takımın da 7 isabetli şutu varken burada Lazio'nun daha bitirici olduğunu görüyoruz ki Immobile'nin de golü yok. Bunu da ön planda tutmalıyız. Bunun dışında haftanın diğer çok önemli maçı Juventus-Roma maçı bana kalırsa. Vlahovic ve Abraham'ın karşı karşıya geldiği önemli bir maç. İkisi de bu sezon çok beklentileri sırtında taşıyan genç forvetler. Vlahovic çok güzel bir frikik golü attı. Yani 9 numaraların Acayip bir frikikten goldü. gol atması gerçekten insanların çok hoşuna giden bir durum. Roma'nın golünü de Tammy Abraham attı. Ya ben şöyle yaklaşıyorum duruma. Roma yeni transferleri ve e, hala güçlendirmeye devam ettiği kadrosuyla Evet. birlikte. Aslında burada sana bir soru sormak istiyordum ben de Tabii Abraham ki. ve Roma üzerinden. Belotti transferi gerçekleşti. Sen bunu Abraham varken Belotti'nin gelmesini nasıl değerlendiriyorsun acaba? Ya ben izlediğim kadarıyla şu sezon Abraham tek başına takımın en golcüsü olabilecek ya da bitiricilik anlamında çok fazla öne çıkabilecek bir isimden ziyade takıma fırsat yaratmak için, takım arkadaşlarına alan yaratmak için ve topu ileride saklamak için çok uygun bir isim. Ama ligde yıllardır gol anlamında kendini kanıtlamış Belotti bu kadroya elbet entegre olabilecek ve hiç de negatif bir durum yaratmayacak bir oyuncu diyebiliriz. Tabii mental kontrolünü Mourinho'nun sağladığını düşünürsek, çünkü Belotti zaman zaman takım içerisinde veya saha dışında mental olarak, zihinsel olarak bazı problemler yaratmış bir oyuncu. Ama Mourinho ile çalışırken bence tam ilaç olarak hoca da o diyebiliriz. Arkasına baktığımızda ya Pellegrini Dybala, ya Zaniolo Dybala, ya da Zaniolo Pellegrini oynuyor bu ikilinin. Bu isimler arasında da inanılmaz bitirici, inanılmaz golcü diyebileceğimiz çok bir isim yok. Zaniolo ve Pellegrini halen daha genç. Ve Dybala da evet bitirici bir oyuncu, ama en ileri çıkacak, ligde en üst seviyelere ulaşabilecek bir bitirici oyuncu değil. Bu yüzden Belotti transferi takımın bitiriciliğini arttırmak adına doğru bir transfer. Pekala, teşekkürler abi. Ben bunu açıkçası merak ediyordum. Çünkü Mourinho'nun da galiba şu an açıklaması kolayında değil, ama Tammy Abraham'la ilgili birazcık hani oyuncunun özgüvenini deşecek türden bir açıklaması olmuş. Hani onun üzerine bir forvet transferi. Ve yani Tammy Abraham'ın da biraz kırılgan olduğunu biliyoruz bu tür konularda. Bu süreçleri iyi idare edemediğini. Mesela Chelsea'de oynadığı dönemde Londra medyasıyla çok yıldızının barışmadığını. O yüzden bence o da gözlemlemesi enteresan olacak diyelim. Ve pası yine sana atayım. Ya katılıyorum. Abraham zaten duygusal olarak çok yıpranmış da bir oyuncu daha öncesinde. Hatırlayanlar olur. Kendisi İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalinde Liverpool Evet. ve Chelsea'nin oynadığı finalde penaltıyı kaçıran isimdi. Bundan daha da geriye gidersek, yanlış hatırlamıyorsam 2009-2008 final, yine bir Süper Kupa finalinde Chelsea'nin penaltısını Lukaku kaçırmıştı ve o da çok büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Ben bu iki oyuncunun Chelsea'deki kaderini çok benzetiyorum. Bu kaçırılan penaltılardan sonra yol verildi ikisine de. İkisi de sonradan gittiği takımlarda, Lukaku Everton'la, Abraham da Roma'yla kendini tekrardan buldu. Abraham'ın bu noktada biraz daha belki bir kamçı olur diye düşünerek kendi futbolunu daha üst seviyeye taşımasını ondan bekliyorum. Milan çok güzel bir maç oynadı bence. Yani bugün maç oynadı. Artık güncel maç bu, ama biz geçtiğimiz hafta, sonuçlanan haftanın maçlarını incelediğimiz için şu an Bologna maçını inceliyoruz. Burada Evet. çok iyi savunma yaptı ve Milan'ın yeni transferi Charles de Ketelaere çok güzel top oynadı. Gerçekten ben Evet. kendisini yıllardır
takip ediyordum ama Kulüp Brugge'dan sonra geldiği Milan'da da bu kadar iyi, hem geride sahanın gerisinde iyi top çalıyor, iyi araya giriyor. Çok güzel fizikli toplar aynı kazandırıyor. zamanda. Hem çok fizikli hem de o fiziğe süratli. rağmen temponun gerisinde de kalmıyor. Ayağı da çok iyi. Bitirebiliyor. Yani Milan çok doğru bir transfer yapmış diye Evet. düşünüyorum ben. Ben de sana bu konuda çok katılıyorum. Ya bende De Ketelaere'nin yeri biraz ayrıdır. Çünkü futbol manager veya FIFA oynadığımda takıma bir forvet lazımsa gittiğim prototip topçudur benim. Ben kendisiyle böyle tanıştım. Yalan yok. Ve ondan sonra takip ettim ve Milan transferini görünce de heyecanlanmıştım. Bologna maçına da göz attım. Gerçekten çok fark yaratan bir oyun oynadı. Milan'ın da aslında arkada düşündüğümüzde Kessié'nin gidişine rağmen iyi tutucu oyuncuları var. Benacer, Tonali. Sence takım Kessié sonrası dönem için o mevkilerde nasıl görünüyor? Ya Tonali zaten zamanla Brescia'dan beri gayet oyun profilini çok net bir şekilde gösteren bir oyuncu. Top kapması da iyi, tekniği de iyi. Takıma geri yani şöyle, topu geride kapar, 2 adım atar ve uzun bir diagonal pasla Rafael Leao'yu bulur. Geçtiğimiz sezon bunu yani bize çok da güzel gösterdi. Ya Kessié tabii ki de bambaşka bir oyuncuydu bence. O fiziğe rağmen o kadar iyi ayaklara sahip olmak. Yani penaltıları Evet. kullanan isimdi kendisi. 6 numara oynayan bir oyuncu. Ama İsmail Benacer de yavaş yavaş takıma oturuyor. Yani güzel paslar atıyor, güzel toplar çalıyor. Orta sahadaki bence denge kuruluyor. Önlerine yerleştirilen Lecatelerin de yardıma gelmesiyle birlikte. Orta saha bence çok, hatta Serie A için gayet dengeli ve halen genç bir takım. Bu da Arsenal'a benzetiyorum biraz ben burada. Çünkü takımın dizilişine baktığımızda hem Arsenal'a çok benziyor hem de kalede Maignan çok genç, Calabria ve Theo Hernandez Evet. genç, Kalulu Tomori genç, Tonali Benacer genç. Bence Tomori de çok iyi bir stoper. Yani Tomori zaten geçtiğimiz sezon bence kalitesini Bayağı. çok net bir şekilde kanıtladı. Bunun dışında Rafael Leao da çok yani mesafe kat etti ve o da halen çok genç. Ondan önce rahat maçlarda süperstar olan ama zor maçlarda sahada kaybolan bir isimken geçen sezon son 5 maçta öne çok iyi çıkarak Milan'ın şampiyon olmasında, yerini korumasındaki en önemli temel taşlardan biri oldu. Burada sadece Peki, en uçta oynayan Olivier Giroud birazcık yaşlı. Onun yerine de yenisi Divock getirilir. Origi var belki. Origi'nin ben sezon içinde yani oraları doldurabileceğine inanıyorum Milan adına. Peki bu sezon Milan uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüş yaptı. Sen kadronun bu kalitesinin, sahip olduğu derinliğin Serie A sezonunu idare ettirme ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabileceğini düşünüyorsun Milan kadrosunun? Ya Milan kadrosunun özellikle Şampiyonlar Ligi grubunu incelediğimizde bence hiç de kolay olmayan bir gruba düştüler. Çünkü Chelsea, Red Bull Salzburg ve Dinamo Zagreb gruplarındaki takımlar. Evet. Chelsea bu noktada zaten gayet zorlayıcı bir ekip olacaktır. Hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Ligi'nin temposuna daha dar bir rotasyonda katlandı Tuchel. Bu sezonda yapar. Red Bull Salzburg gençleriyle öne çıkan bir isim ama eğer geçen sezondan hatırlıyorsa Şampiyonlar Ligi izleyicileri çok Adeyemi ile özellikle bu sezon kaybettiler ama Adeyemi ile özellikle çok büyük problemler yaratmıştı ve çok fazla penaltı kullanmıştı. Özel olarak akılda kalan bu. Bu sezon Benjamin Šeško gibi isimler öne çıkar büyük ihtimal. Burada Milan'ın kadrosuna baktığımızda bence iki kulvarı da top seviyede götürebilecek bir kadro değil. Sadece Serie A olsaydı sonuna kadar net bir şekilde götürürdü. Ya da Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir takım olsaydı sadece onun da gidebileceği maksimum yere kadar belki oradan Avrupa Ligi'ne düşerek final hedefleyebilirdi. Ama ikisinde de yani top seviyede götürebilecek bir takım olarak görmüyorum. Çünkü rotasyona baktığımızda Origi kesinlikle zaten rotasyon deyince ya da Joker oyun deyince yani Origi gelir insanın aklına. Liverpool'da aldırdığı kupalar olsun, Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller olsun, efsane Everton golü vardır. Heykeli yapılması gereken bir oyuncu bence. Ben o kadar ileriye gidebilirim Origi için. Yani gerçekten kendini en azından nerede olursa olsun Liverpool taraftarlarına çok net bir şekilde güzel hatırlatan bir isim. Kesinlikle. Ama yani Ante Rebic, Origi ve inceliyorum şu an kadroyu. Belki Simon Kjær haricinde o seviyeleri oynayabilecek oyuncu sayısı çok az. Bu yüzden Milan'ın belki de transferin son günlerinde biraz daha fazla en azından rotasyon transferi yapmasına ihtiyacı vardır.
Evet, belki biraz daha rotasyonu kuvvetlendirebilirler. Origi'de gerçekten bahsedince şu an yeniden böyle bir anılarım depreşti. Gerçekten harika bir etki oyuncusuydu. Milan'da da ben onun çok başarılı olmasını istiyorum. Yani karakter olarak ve oyun profili olarak benim çok beğendiğim bir oyuncu. Mesela De Ketelaere'den biraz bahsettik. Aslında Origi'de onun bir benzeri diyebiliriz. Fiziksel özelliği, atletizmi ve buna rağmen ayaklarına çok iyi hakim olması. Yani Origi'nin dribbling yetenekleri bence onun en göz ardı edilen özelliklerinden bir tanesi. Bence o hususta da çok başarılı bir oyuncu. Milan'ın enteresan bir özelliği var diyeyim ve Serie A'da başka değinmek istediğim maç var mı diye yeniden sana pas atayım Umut. Ya beni aslında şaşırtan taraf birazcık Napoli maçı oldu. Çünkü Napoli takip edenler varsa tekrardan söyleyeyim. Lige fırtına gibi başlamıştı. Verona'yı 5-2 mağlup ettiler. Sonra Monza'yı kendi evlerinde 4-0 mağlup ettiler ve Napoli deplasmanına çıkarken takımdan en azından 2.5 üst bekliyordu iddia tabiriyle insanlar. Monza maçında 22 şut çektiler. Bunların 5'i kaleyi bulurken 4'ü gol oldu. Yani baktığımızda kaleyi bulan şut anlamında inanılmaz bir etkileri yok gözüküyor. Ben yine çok fazla şut çekmelerine imkan tanıyan bir maç olacağını bu maç düşünmüyordum. Çünkü Fiorentina defans anlamında gayet ligin nasıl diyeyim stabil olarak güzel savunma yapan takımlarından biri. Nikola Milenkovic ve Martinez stoper hattında, solda İtalya Ligi'nin çok eski bir oyuncusu Biraghi ve sağa yeni transfer edilen Dodo var. Dodo'yu da futbol menajer oyuncuları bilir. Shakhtar'dan genellikle büyük takımlara Evet. transfer olan, bayağı iyi bütçeleri transfer olan bir isim. Böyle bir takım kurdu Fiorentina ve rakibi geride çok iyi karşılayabilen bir defans hattına sahip. Sofyan Amrabat ve Bonaventura ile birlikte Barak orta sahada. Uç hattı birazcık ilginç çünkü Luka Jovic geldi Real Madrid'den Fiorentina'ya ve sağ tarafta ikon var. Bunu da Lille'den hatırlarız kendisini. Ama Napoli kazanan kadroyu korudu. Ben bu yüzden daha en azından skor bulabilecek bir takım bekliyordum. Ama skor vermemeleri de belki bir avantaj olabilir. Çünkü şut anlamında Fiorentina daha isabetli olmuş. Kaleye bulan 5 isabetli şutu varken Napoli 2 isabetli şutla bayağı geride kalmış. Bu noktada Napoli'nin belki de ilk iki maçının biraz daha illüzyon olduğunu düşünüyorum ben. Hani çok kolay takımlara karşı oynanan ve az kaleyi bulan şutlar olmasına rağmen bol skorlu geçen maçlar yanıltıcı olabiliyor. Bir de ek olarak tabii bu haftanın Salernitana maçı var. Peki ona geçmeden minik bir Napoli sorusu sorayım sana. Fabian Evet. Rui'yi Paris Saint-Germain'e yolladılar. Evet. Sence onun kadro üzerine ne gibi etkisi olur? Ya Benim Fabian beğendiğim Rui bir oyuncuydu açıkçası. bence gayet teknik bir oyuncuydu. Ve Evet. uzun boyuna rağmen orta sahada dikine ve geriye koşular anlamında takıma çok fazla katkıda bulunuyordu. Bu kadar teknik bir oyuncuyu kaybetmek, yani Napoli'nin şu anki kadrosuna baktığımızda özellikle çok hızlı bir ileri uç var. Bu ileri uçça güzel servisler yapabilen bir oyuncuyu kaybetmek bence hasar verici olabilir. Çünkü baktığımızda defansif iki orta saha var. Lobotka ile Zambo Anguissa. İkisi de çok iyi top çalabilen, çok iyi müdahaleler yapabilen bir oyuncu ama Zelinski hariç servis yapabilecek şu an oyuncu bulunmuyor. Keza Kvaratskhelia geldiğinden beri o da sanırım 3-4 gole ulaştı Napoli formasıyla birlikte. Takımda servis yapabilecek oyuncu, yani Endombele belki bu işi üstlenebilir veya Elif Elmas bu işi üstlenebilir ama Fabian Rui kadar üstlenemeyecekler. Bu anlamda şu anki kadroya bu kadar uygun bir oyuncunun satılması maddi anlamda elbette iyi bir gelir kazandırabilirken sahada kaybettirebilir. Evet, ben de katılıyorum bu görüşüne. İstersen Salernitana maçını konuşalım son olarak bu hafta. Çünkü güzel bir sürpriz yaptılar. Hı hı. Salernitana'yı da geçen seneden rekor kıran bir takım olarak hatırlayabiliriz. Çünkü tam olayı bilmeyen izleyicilerimiz için bahsedeyim. Geçen sezon düşmekten son anda kurtulan bir takım Salernitana ve rekor -45 averajda ligde kaldılar. Yani herhangi bir sezonda böyle bir durum yaşanmamış. -45 averaj demek ya inanılmaz fazla kötü, yani çok kötü bir durum demek baktığında, şimdi bunu güzellemeyelim. Bu duruma rağmen 31 puan toplamış ve 30 puan toplayan Cagliari'nin bir sıra üstünde bitirerek 17. sırada ligde kalmış bir takım. Bu hafta da Sampdoria karşısında 4-0 gibi bir skorla galip geldi. Salernitana'yı Türk izleyicilerimiz belki
Galatasaray'la oynadığı hazırlık maçından hatırlayabilirler. Ama Salernitano'da gerçekten güzel oyuncular olduğunu düşünüyorum. Mesela Fazio iyi bir stoperdir. Ayağını iyi kullanır. Sağ kanat bekli Kandreva var. İleri uca baktığımızda Boulaye diye var. Kendisi Villarreal'den geldi ve ilk maçında 78 dakikada bir gol 2 asist oynadı. Zaten Salernitano'nun gol katkısına en çok ulaşan ismi bu toplam maçlarda. Ama tabii ki de Sampdoria'nın neden bu kadar geride kaldığını da incelememiz gerekir. Aslında bu kadar geride kalmış bir durum yok. 17 şut kullanmış ve 6'sı isabetli olmuş Sampdoria'nın. Skor üretememesi ve 6 tane isabetli şut çeken Salernitano'nun 4 gol bulması biraz da kaleci başarısına yazıyor diyebiliriz ama yani eksi 45 averajla ligi kapatıp ligde kalıp ikinci bir şans tanınan bir takımın bu tür skorlar alması da gerçekten İtalya Ligi'nin ne kadar güzel ve rekabetçi bir lig olduğunu bize gösteriyor. Evet, bence de bu sezon, yani geçen sezon da öyleydi. Bu sezonda kalite olarak bence bir üst bareme geldiler diye düşünüyorum. Yani La Liga'da bence yeniden Barcelona'nın hareketlenmesiyle beraber izleyici kitlesine enteresan gözükmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama Serie A'nın bence artan, yani iyi artmaya devam eden bir kalitesi olduğu da ortada. Çünkü yeniden Milan'ın, Inter'in şampiyonluk yarışlarına dahil olması, orada Juventus hegemonyasının kırılması ve hani kıran kulüplerinde Inter ve Milan gibi hani kültürlü kulüpler olmasını birleştirdiğimizde oldukça enteresan oldu diye düşünüyorum izleyici bakımından. Ki bence bu sezon hani Mourinho'nun varlığı, Roma takımı, onlar da bence çok yani hipster bir kulüpler. Yani insan toplayabilirler. Mourinho'nun zaten başlı başına kendine ait bir hayran kitlesi var. Yani böyle bir hocanın da ligde olması her zaman liginize değer katar. Hani aslında Premier Lig'in de en büyük değerlerinden birisi oyuncularıyla beraber hocaları diye de düşünebiliriz. Hani zamanında Marcelo Bielsa gelip burada Leeds United'ı çalıştırdı. İkinci ligden çıkardı etti. Yani bu ve aynısını İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da yapmasını ikna edemezdiniz böyle bir hocayı. Hani o bakımdan bence de Serie A iyi bir konjonktürde ilerliyor diye düşünüyorum Umutcan. Bu konu, yani onun dışında ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapanınca gidebiliriz. Tabii. Ya tabii ben bu durumu biraz da Juventus hegemonyası, hassa ağırlıklı olarak Juventus hegemonyasının çökmesine dayandırıyorum ve Milan, Inter gibi takımların Milano devlerinin tekrardan birincilik, ikincilik mücadelesine dönmesi çok önemli. Evet. Bugün oynanan 2 maç da var aslında. Onları da değinelim istersen ufak. Inter Cremonese'yi evinde 2-0 yeniyor. Öbür tarafta da Roma Monza'yı evinde 3-0 yeniyor ve Paulo Dybala 2 gol atmış. İşte az önce bahsettiğimiz Abraham'ın bitirmekten ziyade takım için yer açma ihtimali ve Dybala'nın da bitirmeye zaman zaman daha yakın olması durumu böyle maçlarda sonuçlanabiliyor. Bence çok pozitif bir transfer Dybala. Hatta Evet. yani Roma için Wijnaldum'un sakatlığı çok büyük şanssızlık oldu. Ben izlemek için bayağı heyecanlıydım onda. Ya ben de Mourinho'nun elinde, çünkü Mourinho orta saha kullanımını biraz daha seviye atlatır. Sergio Oliveira gibi skorer bir orta sahayı defansif orta saha olarak kullanılmışken Bence Wijnaldum profil olarak tam bir Mourinho oyuncusu ya. evet Çok her şey şeyi yani. yapar. Yani her şeyi eskiden çok iyi yapıyordu. Paris Saint-Germain'e bence birazcık hantallaştı. Ama bu sezon Mourinho ile birlikte güzel işler yapabilirdi. Sakatlanması gerçekten kötü oldu. Geçtiğimiz haftanın maçlarına genel olarak baktığımızda saymadığımız Spezia Sassuolo'nun 2-2 biten maçı ve Verona Atalanta maçında Atalanta deplasmanda 1-0 galip geldi. Bu hafta ek olarak da Sassuolo Milan maçı 0-0 sonuçlandı. Serie A'dan diyebileceklerim, aktarabileceklerim bu kadar. Özel teşekkür ederim. Anladım. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Çok iyi açıkladın. Kapanışa gitmeden önce yine son kez o zaman bir Mehmet Soylu'ya da dönelim. Abi Bundesliga'da eklemek istediğin, değinmek istediğin bir nokta var mıydı? Şöyle önümüzdeki hafta ile ilgili gelecek hakkında birkaç bir şey söylemem lazım. Şimdi önümüzdeki Tabii hafta Union Berlin Bayern Münih maçı var. Bayern Münih'in bu hafta sürpriz puan kaybıyla beraber zirvede artık Bayern Münih averajla lider konumda. Aynı puana sahip diğer ekip Union Berlin. Oyun stili olarak bambaşka iki takım. Union Berlin direkt futbolu oynayan bir takım. Bayern Münih'in zaten oyun sistemi malum. Union Berlin ilk 4 haftada 11 veya 12 gol buldu ve bunu sadece 3 gol beklentisi üzerinden yapmış bir takım. Direkt futbolu en iyi oynayan takım Bundesliga'da. Dolayısıyla çok ilgi çeken bir karşılaşma. Yani takipçilere özellikle önermek isterim bu karşılaşmayı kaçırmamalarını. Bir diğer takım Werder Bremen'e çok değinmedik ama
Werder Bremen'le ilgili de şu anekdotu söylemem lazım. İlk 4 hafta sonunda maçlarında en çok gol alan takım. 0 averaja sahipler. 10 gol attılar, 10 gol yediler. 4 maç, 20 gol. Maç başı ortalama 5 gol olan bir takım. Werder Bremen maçları da futbol severler açısından ilgi çekici, zevkli karşılaşma olarak geçebilir. Onların da maçını izlemeyi önermiş olayım. Bu iki konuya parantez açmak istedim. Anladım. Evet, bence Union Berlin Bayern Münih maçı, özellikle beraberlikten gelen bir Münih'i düşündüğümüzde, yani Berlin'de insanlar metrolara girip sığınabilirler diye düşünüyorum. Orada kötü görüntüler yaşanabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben kendi görüşümü belirteyim ve oradan o zaman son olarak pası Gökçe Yurdakul'a atayım. Senin bize La Liga ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mıydı? Hafta sonunda Sevilla Barcelona maçı var. O da izlemesi keyifli maç olacaktır diye düşünüyorum. Fırsat olan izlesin diyorum. Bunun dışında teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için sizlere, izleyicilerimize de teşekkür ederim. Bizleri Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarımızdan abone olmayı, takip etmeyi lütfen eksik etmeyin. Bu videoya da like atabilirsiniz. Çok seviniriz. Eğer kimsenin ekleyeceği başka bir şey yoksa, bir yorumda yoksa bizlerden bu kadar. Avrupa'da Futbol'un 2. bölümünün sonuna geliyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burası 6. katman. Sporosfer.